that you're my one and only. You're my one and only. Know that I would never. Gitmeden önce son marketteyiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz artık geleneğimiz oldu. Her Kore'ye geldiklerinde kardeşlerimle 24 saat açık bakkallara gidip orada hem sohbet edip hem de bir şeyler yiyoruz, atıştırıyoruz. Şimdi Rümeysa ve Hamisa ile birlikte aynı zamanda Sora, Moyut ve ben hep birlikte markete gidiyoruz. Saat kaç şu anda gösterelim. Şu an çok geç değil ama bir önce yine. Ama arkadaşlar sonra uyumadı. 4. ay atakları gerçekmiş. Nasıl olacak? Ev yakın olduğu için hemen yukarıya çıkabilirim. O yüzden çok sıkıntı değil. Şu anda da uyuyor gibi. Neyse size de bunu söylemek istedim. Merak etmeyin yani sonra iyi durumda. Gidelim. Hocam. Hadi. Kaçalım. Kar yağıyormuş ya. Ben bilseydim. Bak bunu da yapmak çok istemişti. Biz gittiğimiz için ağlıyorlar. Arkadaşlar biz Kore'ye geldiğimizde de kar yağıyordu. Giderken de Kore bizi karla uğurlayacak. İnşallah çok feci bir şekilde kar yağar da uçağımızı götür yapar. Evet arkadaşlar. Marketimize. Benim marketim herhalde. Biraz ablamın satın aldığı marketle. Ablamın marketine ziyarete geldik. Giriyoruz. Çok nazlı kokuyor. Annyeonghaseyo. O günkü çocuk. Ben çok trend olan bir kahve var. Onu yapacağım tabii ki de. Onu eksik bırakamayız. Aynısı zaten. Evet. Farklısından Hayır. sen diyorsun. Aynen işte böyle karamelli var. Bıraktım. Ben bu işi bıraktım arkadaşlar. Evet. Neler istiyorsunuz bakalım? Tabii ki de. Chichi Rabokki. Başka Hayruş sen ne istersin? Ramyon, dokbokki. Yiyeceklerimizi aldık. Şimdi parti zamanı. Evet, sohbet. Sohbet. Ablamı gömme zamanı. Ablamı gömme zamanı. Evet. Ne alaka? Dışarıda da kar yağıyor. Hangi dedikodu yapalım? Hangi dedikoduyu yapalım? Neyden bahsedelim? Bu sefer dedikodularımızın içinde Muyuk da var. Evet. Oo, Aynen. büyük olay. Arkadaşlar ben yapıyorum. Enişte bu çizgiye kadar mı koymam gerek? Tamam. Arkadaşlar benimki oluyor o sırada ben içecek videomu çekmeye gidiyorum. Ben de o sırada yarım litrelik limonatomu yapıyorum arkadaşlar. Ve rengine bakın. Eğleniyor musun yaparken? Evet. Mesela sen Evet. şu kimin dokbokki sanırım Rümeysa'nın da o. Arkadaşlar bir tane trend var. Viral olmuştu bu içecek. Ice Americano'yla şu muzlu sütü karıştırıyorlar. Ama bence hiç de böyle abartılacak gibi bir tadı yok. Bence Viral de. olacak kadar yani. Aynen, çok merak etmenize gerek yok. Üzülmeyin, yapamıyorsunuz. Ya yapılır ki. Americano'yla muzlu sütü karıştıracağız. Gerçi öyle ama burada meşhur ya. Buraya gelen yani Türkiye'de de yapsan aynı. Sana enerji vereceğim. Sen de orada. Sen de. O enerji de oldu şu an. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar. Bugün okula geç kalıyoruz. Okulda dedikoduya geç kalıyoruz. Güzel bir kız. Ha? Güzel bir kız. Güzel bir kız. Anlar? Ya enerjisi gitti ya enişte. 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 Enişte enerji. Enişte enerji. Benimle ilgili anınızı anlatın bu yüzden.
Eli çok ağırdı. Ne? Eli çok ağırdı, erkek gibiydi. Bir vurdum mu çok acıyordu. Selim ablam o kadar vurunca acımıyordu. Seni vuruyor muydu? Beni vuruyordu. Ben biraz dayanamazdım. Hayır şu daha çok severdi küçükken. Hep onunla ilgilenirdi. Bebek diyor. Ama hep onunla ilgilenirdi. Kıskanır mıydı? Ya. Yemin Ya. ederim kıskandım hatırlıyor musun? O zaman böyle bir şey söyleyemez. Biz öyle şey yapmadık ki. Seni de aynı yetiştirdik. Ama Rümeysa öyle hissedersen o doğrudur. Hadi sarıl. Bana mı? Hani buna. Ha ben. Özür dilerim. Özür dilerim zamanında sana kötü hissettirdiysem. Ben bir şey sormak istiyorum. Niye ben bebekken hiçbirinizin kucağında fotoğrafım yok? Sadece Hatice ablamın kucağındayım. Niye? Senin kucağında Ben zaten fotoğrafımı biraz görmedim. çok küçüktüm yani. Tam Sevim ablamın kucağında hiçbir kendimi görmedim ben. Hepsinde Hatice ablam tutuyor. Siz tutmuyor muydunuz? Benim de çocukluk resimlerimde hep Hatice ablam tutuyor. Çünkü ben büyüttüm sizi, ben baktım. Gel gör ki bir de bana diyorlar ki ablam şöyle, ablam böyle. Nerede dedik? Bir eli ağır dedik. Selim'e ben yokken size nasıl davranıyor? Bazen çok iyi, en anlayışlı ablam. Evet. Evet. Gerçekten öyle. Bak bazen okulda değil ki, aha diyorum ablam. Bu benim ablam. Sonra bir şey için gidiyorum. Ya üf git başımdan. Of. Benim ablamın kişiliği genelde Benim ablamın. stresli ve gergin bir kişiliği olduğu için. Evet ya. O yüzden öyle normal bu arada. Sinirlenirken şarkı söylüyor. Anne gibi. Hani anneler yanından gider ama hala saymaya devam eder ya. Saya saya gidiyor. Arkadaşlar bazen ablalar da çok zor durumdadır. Evet. Kardeşlerin de zor durumda olduğu zamanlar vardır ama ablalar da bazen zorlanabilirler. Ve ben 4 kardeş olduğum için, 4 kız kardeş olduğum için hiç pişman değilim. Yani 4 kız olduğum için bir erkek merakı oluyor, erkek kardeş merakı. Pişman olacak kişi annem ve babamdır. Sen Yani- niye hiç pişman olacaksın? Bir tane deneyeyim mi? Çünkü 4 tane kız. Neler yaşanıyor o kaos. Şimdi hepimizi sırayla 3 kelimeyle anlatacağız. Ne? Ayşe Hatice ablamı 3 kelimeyle anlatıyoruz. Ben buldum ablamı. Acı yemeyi seven, simetri bozukluluğu ve sonracı. Ne alakalar? Kelime dedik, cümle değil. Kelime Hikayeyi yazın ablamın hakkında. Değil. simetri bozukluğu. Bugün çıldırttı beni. Bir perdeyi düzeltiyoruz. Orayı düzeltiyorum, orayı söylüyor. Orayı söylüyor, ortayı söylüyor. Ama ne Kardeşim, oluyor biliyor musun? Hadi aşağı taklidini yapalım. kardeşim mesela niye o koltuğu çekmiyorsun ondan sonra perdeyi itmiyorsun? Kardeşim gösterdiğim yere bak. Gösterdiğim yere bak. Siz Orada beni ne var? hala anlayamadınız. Gideceksiniz Gideceksiniz hala son gününüzde anlamıyorsunuz. hala anlamadınız. O niye orada? O niye orada? Evet onu çok söylüyorum ya. O niye orada kardeşim? Ben buldum tamam. Güçlü, yakın hissettiren, sarı. En çok sarı da sen aklıma geliyorsun bu arada. Olabilir. Gerçekten. Diyorsa. Ondan sonra bir de güven. Güven. Evet ya o da doğru. Aşkım sen? Şimdi Ben bir kelime anlatabilirim. Kimi? Ablam mı? Çok iddialı bir şey ama. Onunla hepsi seviyor. Tamam ne demek? Söyleyeyim mi? Söyle. Aşk. Aa. Sen aşık doğrusun. Aşkım bu çok Ben güzel bir kadrajdan çıkıyorum. Rümeysa yapalım. Ben mi? Evet. duygusal, çılgın, umursamaz. Ablam umursamaz değil bence. Umursamaz. Ben öyle düşünmüyorum bu arada. Değer Yakın verdim. olanlarını, Aynen, değer yakın verdiğimi olanlarını umursa. umursa. Ama değer vermediğim bir insan, benim hayatımda şu kadar bile yeri olmayan bir insan hiçbir etkisi olmaz bunun. Ben düşünüyorum en sandığımı. Arkadaş. Ağlamamı bekliyorsun Umursamaz diyeceğim ben de. Ve korumacı demek istiyorum çünkü yani bana ablam her zaman böyle bir şey gibi böyle
Bodyguard. Aynı bodyguard gibi yöneldiği için her ne kadar kavga etsek de bir yanlış anlaşılma olsun veya anlaşmazlık olsun hemen gelip bana yardımcı oluyor yani. Ben de o sırada şunu düşüneyim. 13 yaş. Ya abla yapma. 13 yaş. 13 yaşındayım, 14 yaşına gireceğim bir ay Tamam, sonra. 14 yaş sendromu. Rolcü. Öyle bir rol yapıyor ki anneme. Bir görün. Bir ajitasyon. Bir rol. Çok iyi rol yapıyor. Bak Tam rol yapıyorum şu an zaten sana. bir de aç ya. Benim gibi. Benimle her şeyi o yiyor. Yemek arkadaşım. Enişte beni hala bulamadın mı? Gülücük. Ya. Belli. Sıcak kanlı gibi. Ben Sen Düşüneceğim. Tatlı, korkak. Ne için korkak derseniz böyle hep böyle bir şeyler hata yapacağım falan diye korkuyor. evet. O anlamda korkak. Yani her açıdan birine de olur, yaptığı işe de olur. Üçüncüsü temas bağımlısı. Kesinlikle bu arada bu var. Sürekli ablama gidiyorum, sarılıyorum, yapışıyorum. Bir de ailede hiç böyle benim gibi olan biri yok yani. Ablama sarılıyorum, git. Yani hep böyleler. Hatice ablam da hiç sevmezdi. Bence hala da sevmiyor. Bir sana sarılıp sürekli öpmek istediğimde hiç sevmezsin onu. Benim gibi düşün. Ne olduğunu söyleyeceğim. Hatice ablam çok temas sevmezdi zaten. Giderdi canı sıkılınca Selim ablamla uğraşırdı. Ona sarılmak, öpmek isterdi. Selim ablam hep onu kovardı. Şimdi Hatice ablam evlendi gitti. Selim ablam bize yapıyor. Gelip sırnaşmaya çalışıyor. Bu sefer ben istemiyorum. Size de yapıyordum ben. Küçükken, Hayır, dışlamak küçükken değil. Çok kardeş olan anlayabilir ki bunu. Onlar öyleyse de biz öyledik. Bu da Allah, bu da onların peşinden kaldırıyor ya. Yakınlığımızın sebebi Selime ile yaş farkı da olabilir. Onu söyleyecektim zaten. Çünkü Aynen. kalabalık aile olan fark edebilir ki bunu. Kime yaşı yakınsa onunla iyi anlaşır. Şimdi ben Selim ablamla iyi anlaşıyorum. Bir de Satacağım sen varken ben Selim ablamla hiç anlaşamazdım. Hatırlıyor musun? hatırlıyorum. Yan yana duramazdık. Gerçekten duramazdık. Ateşti. Şöyle bir şey, bir de herkesin kişiliği farklı. Kardeşim bile olsa anlaşamadığınız şeyler oluyor yani. Ben ne düşünüyorum? Ne düşünüyorsun? Bugün bu kadar ağladım ben. Yarın ne yapacağım? Ay Rümeysa da konuşkan demeyi unuttum. Rümeysa Asıl önceden çok konuşkan konuşkan değildi ama sanki. bence önceden Yani- daha çok konuşkandı. Bence hep konuşkandım ben ya. Ya eniştem yani bir kelime söyleyince o da eniştem biraz tamamlıyor. Arkadaş gibi. Yani arkadaş gibi gerçekten. Hem abi hem arkadaş gibi, bir de çok iyimser. Bir kelimeyle mi söyledin yoksa devam Ya onu ediyorsun? görmeye çalışıyorum. Bence 3 kelime ya. Fazla düşünceli, fazla fedakar. Çok kelime var işte böyle. Yani ona kelimeler Çok cömertsin. yetmiyor. Ay, çok ona kelimeler düşüncelisin. yetmiyor ama bana yetiyordu. Öncelikle ablamın da söylediği gibi abi kesinlikle. Mıyım galiba. Myung. Mıyım galiba. Myung. Korece'de böyleymiş arkadaşlar. Myung. Ben korumacı olduğunu da düşünüyorum bu arada eniştemin. Evet. Ne? Korumacı. Evet, Korumacı ne? kıskanç. Yani mesela biz onun öz kardeşi değiliz ya. Sanki gerçekten abi gibi, mesela biri başka birinden kıskanabilir. Kötülüğümüzü istemez. Hemen Korur düşünür bizi yani. yani. Aynen, bildiğin korumacı yani. Bir abi gibi. Son kelimemize kesinlikle fedakar olması gerekiyor. Ya da şey diyelim, eli açık diyebilirim. Parasını falan boşa gider, şey yapar veya almak istememek gibi böyle hiç böyle bir şey Bir şey duymadım söyleyeyim eniştemin mi? ağzından. Eniştem aslında gördüğüm en tutumlu insanlardan biri. Evet. Ama bize çok böyle eli açık. Yani gerçekten mesela Sevdiklerine karşı hep öyle ki. fark ediyorum. Yani Mesela eve bir şey bir alacakken dakika. Cimri değil. İhtiyacı olan şeyleri almaya çalışıyorum.
Evet doğru Böyle çok zaten. cimri diyen oluyordu. Evet O ya. yüzden. Ne Mesela, alaka? mesela videoda komik olsun diye onu arma böyle diyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Siz bunu Hayatınızda- çok görmediniz ama enişteme cimri diyenlere gelsin. Biz buraya geldik, eniştem bize hiçbir yerde para ödettirmedi. Sadece buraya getirdiğimiz parayla Bir tane su almaya bile para ödetmedi resmen. kendimize ıvır zıvır aldık yani. Ama şey söyle. Onların da yarısını kendi ödedi Evet. ve burada bize harcadığı parayla abartmıyorum bir araba alınırdı bence. İkinci elden bir araba alınırdı. mesela- Evet gerçekten. Mesela o Hello Kitty'de oradan armadım ya bavullarını. Yani daha indirimlisi varken Evet evet. direkt bulduğunu almıyor yani, anladın mı? Bir araştırma. Tutumluluk oluyor bu da. Muyum? Kamerada gözüken yani Tam videolarda onu diyecektim. gözüktüğünden farklı mı aynı mı? Biliyorsunuz videolarda böyle biraz çekingen falan ya. Önceki videolara rağmen şimdiki videolarda biraz daha iyi. Yani biraz daha Ama- günlük hayatındaki gibi. Gittikçe Şakalar açılıyor. yapıyor. Aynen. Ama eniştemin kesinlikle öyle bir soğuk yani öyle bir olduğunu düşünmüyorum. Bence tam aksine yani. Eniştemle çok güzel vakit geçirip çok güzel birbirimize şakalaşıyoruz, eğleniyoruz ve zaten öyle olmasaydı arkadaş gibi, abi gibi demezdik yani. Aynen. Ve sizin kamerada gördüğünüz hiçbir şey bile değil yani. Biz kamera arkasında eniştemle yani artık abiliği de geçti. Arkadaş gibiydik biz bu tatilde. O kadar komikti ki arkadaşım gibi dalga geçiyorum. O benimle dalga geçiyor, şakalaşıyoruz. Çok güzeldi yani. Bir de eniştem benim alınmadığımı biliyor. Ben de onun alınmadığını biliyorum. O yüzden her şeyi söyleyebiliyorum ona. Daha rahat. Aynen. Ya zaten önceden de söylemişimdir ki bu gerçekten videolarda gözüktüğü gibi değil. Ama kendi gerçek kişiliğini de öyle herkese göstermez. Gerçekten sevdiği, değer verdiği kişilere gerçek kişiliğini gösterir. Yakın hissettiği, gerçekten böyle onu arkadaşı olarak böyle bilecek istediği kişilere gerçek kişiliğini gösteriyor. Öyle söyleyeyim. Öyle değil mi? Doğru değil mi? Öyle. Ben Hayırşı'la biraz zaman şey yapmıştık. Mesela ikimiz de video çektik. Ya da daha küçük olduğu için daha yakınlaştık, böyle davranabilirdim ama Rümeysa'yla böyle vakit yoktu. Doğru. Değil mi? Biz Mesela mesela senin evine gidiyorum. Rümeysa ergenlikte böyle bir şey söyleyip böyle gidiyor ağlayarak. Yani bilmiyorum. İçeriye gidiyor, sonra çıkıyor, sonra odada kalıyor mesela. Hatırlıyorum. Ben sanırım ilk gelmiştim sizin evine. Mesela benimle konuşmak istiyor, tamam mı arkada? Böyle zıplayarak. Mesela bir şey söyle. Hayır sen bu kadar küçüktün. Böyle sana bir şey söylemesini istiyor. Abla bir şey diyor. Böyle yaptığını o anı hatırlıyorum. Acı Ben- gerçekten. Kesin sorulmayacak bir şey sormuş. O küçükken benim bir ağlamalarım meşhurdu, bir de sorularım. Beni gören yandı. Evet sen O kadar saçma sorular ama. konuşmak istiyordu. Ben de cevap verecektim ama böyle iletişim olmayınca da... Fotoğraf çekilebilir miyiz? Hayır o öyle değil de bir şey Ben de söylemeyi cevap istiyormuş verecektim. gibiydi. Anlıyorum. Evet. Sonra ergenlik zaman oldu. Sonra böyle konuşmayı yapamayınca da yakın olamadık gibi oldu. Yani olmak istesen de olamadık. Eniştem dediği gibi ergenlik zamanı ben çok ağır bir şekilde atlattım. Çok feciydim. Gerçekten sürekli ağlıyordum. Ben biraz çok darlanma gibi bir şeyim var kendi içimde. Şu an bir sıkıntım var biraz. Stres sıkıntısı. Evet, Yani stres böyle bir sıkıntısı şey var. Eniştemin dediği doğru. O zamanlar konuşamıyorduk. Sonra onu atlattım yavaş yavaş. Ben bir de spor yaptığım için mesela annemler size geliyordu. Ben size hep gelemiyordum hatırlıyorsanız ki. Ben hep gelemiyordum. Hep Ben hep bir geliyordum. aktivitelerden geri kalıyordum. Doğru. Böyle çok etkin bir hayatım vardı benim. Hatta sen videolara falan da çıkmıyordun. Hatırlıyor musun? İnsanlar soruyordu diğer kardeşin nerede diye, onu niye çekmiyorsunuz falan. Kendi çıkmıyordu arkadaşlar. Ben de zorlamıyordum hani o zamanlar. Şimdi kendi isteğinle çıkıyorsun. Aynen. O yüzden ben öyle Ben de zorlamak mesela istemedim. Rümeysa'nın kişilik zor diye düşündüm o günlerde. Biraz şeymiş diye düşündüm ama öyle değilmiş. Tanıyınca Bu sefer de daha sıcak olduğunu anladım. Daha
olgunlaştığını Evet, onu ben de hissettim. farkındayım ve şu gerçek bir şey, bu her insan için geçerlidir. Sınıftan örnek vereceğim. 11. sınıftayken dersin ki, ben 10. sınıfta neler yapmışım, ne kadar ergenmişim. Ama sonra 12. sınıfa geçersin, 11. sınıf için öyle dersin. Bu gerçekten doğru. İyi de o şey Her gibi bir geçen şey. gün olgunlaşıyorsun. Kesinlikle. Yani böyle şeyler sürekli olur. İnsanız. Bütün insanın hayatında olur böyle şeyler. Her şeyi söyleyecektim. Heyecandan bahsettin ya. Şimdi Türkiye'de Korelilerle evlenen çok kız var. O zamanlar böyle Koreliler çok meşhur. Yani K-pop fanı değildim ama yabancı bir merakı vardı. Şimdi herkes onlarla yolda görüp Merak fotoğraf değil. çekiliyordu. Mesela Korelileri görünce fotoğraf çekiliyorduk biz küçükken. Ama evimde Koreli var. Yani nasıl davranabilirim ki? Merak dedi ya hani böyle yabancı biri ya onun yabancı olduğunun Dikkat çekici. hani olduğu için dikkat Oturacak çekici. sorular. Böyle. Arkadaşlar şimdi size bir sorum var. Bu Muyunga'da. İlk önce Muyunga soruyorum. Aşkım ilk evimize gelirken ne hissettin? Çok ergendim. Kore'de başka birinin evine hiç Gitmedim. en yakın arkadaşım derse gitmiyor. Yabancısınız, dil de bilmiyorum. Doğru. Muyung'un ikinci gelişinde bizim eve geldi ilk gün. Geldiği gibi havalimanından aldım onu. Sonra bizim eve getirdim. Böyle ailemle falan tanıştı. Muyung'u zaten çok öncelerden beri biliyorlardı ailem. Böyle gizli saklı falan değildi yani. Direkt Muyung'u tanıttım işte falan filan. O gün zaten yaşamaya gelmişti. Evi falan hazırdı. Tanıştırdım ailemle sonra evine getirdim. Bizim eve gelirken Muyung'un yüzünü görmeniz lazım. O kadar gergin, o kadar gergin ki. Şu an gözümün Suratı- önüne getirebiliyorum. Ben de Suratını hatırlıyorum. hiç unutamıyorum. Bir tane fotoğraf çekmişim bak onu bulursam koyacağım. Çok komik, çok gergin gözüküyor gerçekten. Siz ne hissettiniz? Bir şey diyeyim Eniştem mi? ilk kendine yemek yapmıştı ve yani Türk Orada erkekleri sadece böyle siz yemeğe... verdiniz, başka birileri de vardı. O yüzden daha çok şey oldu. Ensar abim var. Evet, bir Serap mıydı? O da vardı. Nasıl hatırlıyorsun? Serap? Ben hiç hatırlamıyorum. Ablamın arkadaşı. Selim ablamın arkadaşı Serap. Nasıl hatırlıyorsun? İsmini bile hatırlıyor. Ben hiç hatırlamıyorum. Serap da var. Bir soru soracağım. Ama bunda gerçekten doğru bir cevap vermen lazım artık. Kardeşlerden en çok hangimizi seviyorsun? Bir kişiyi seç. Bunun için üzülmeyiz. Çünkü hepimize Yalan aynı söylüyor. davranıyorsun. Ben üzülürüm bu arada. Yalan Ben söyle. Hadi gidelim Ayş. Gidelim mi? Bu videoyu sonra görelim. Hadi kalk. Ay tamam. Üzülürüm enişte ben. Söyleme üzülürüm. Oha! Sen de söyle. Tamam. Söylemeyeceğim. Hiç söylemeyeceğim. Çünkü o çok iyi biri. Gel. Gel. Bitti mi? Söylemedim. Bence söylemedi. Bence üçümüzü de söyledi. Nasıl Bence de çünkü hiç üçümüzden birini seç dedim. Sen diyorsun ki o çok iyi biri. Hepimiz iyi biriyizdir. Bence seçmesin. Ben üzülürüm zaten. Senin olmayacağını nereden Tamam. biliyorsun ya? Hayır olsun. Ben o olsa da ben seçerim. Enişte. Niye siz olduğunu düşünüyorsunuz? Bence böyle Eniştem. Biri de daha var. siz olduğunuzu düşünüyorsunuz diyor. Siz en sevdiğiniz enişte kim? Ben o Sen- kadar eminim ki. Daha enişteleriniz yok ki. Bir tane var. O kadar O da eminim olabilir. ki senin yerini geçebileceğini düşünmüyorum enişte şöyle, kardeşlerimiz arasında. Sen yani kaç sene boyunca böyle şey oldu sanki beraber büyüdük gibi bir şey oldu Aynen yani. ya. Abi Biz sen de kardeş büyüdük gibi oldu. enişte. Ya. Çünkü biz Albayrak kanka ailesiyiz. Gidiyorsunuz. Ağlasana. Gidiyoruz yarın. Hep ben ağladım. Biraz da sen ağla. Sonrayı yoruldum diye kucağıma veremeyeceksin artık. Hep kolum ağrıyor dedin, yoruldum. Güzel Hep hatıralar. benim kucağıma verdin. Parlak tutma. Ben de dedim ki sana. Ben de Luna dedim Park. ki sana. 24 saat. Benim kucağıma verme dedim. Aynı şu taşı Luna biraz Park. dedim. Çünkü gideceğiz dedim. 2 saat Çok bekledik. acıyacaksın o Ağlamıyor. zamanlar dedim. Bu ne? Ne
yapıyorsunuz ya? Ben şu an anlamıyorum. Luna Park deyince benim 2 saat boyunca ayakta beklemek geliyor aklıma. O yüzden biraz üzülüyorum. Senin en çok eğlendiğin gün hangi gün oldu? Biz söyledik, sen söylemedin. Benim Büyük balık yakaladığım gün. Luna Park'a gibi ya. Benim. Birlikte. Benim de Luna Park gibiydi. Çünkü Luna Park'a gidince çocuk Heyecan. oluyorum. Evet. Bir soru soracağım. Enişte. Ablamın ayakkabısını koklar mısın? Ne alakalı lan bu soru? Çünkü O benim ayakkabımı bile temizledi. Kokulu ayakkabımı. Tebrik ederim. Ne? Hiç düşünmeden cevap verdin. Bir soru. Eş sorusu yapıyoruz şimdi. Evet, şimdi böyle bir soru testi yapıyoruz. Başka bir erkek ablamın arkadaşı olabilir mi? Erkek arkadaşı olabilir mi? Olabilir ama Tanıman mı lazım? onlar tek iki kişi buluşmaz. Oo, bence de ya bu makbul. Yani buluşabilir ama gündüzken ve açık alanda. Ablamın bir erkek arkadaşı ablama diyor ki senin yanında kendimi çok huzurlu hissediyorum. 10 üzerinden kaç sinirlenirsin? Onun üzerinden 7. 7 mi? O kadar az mı? Ben bir şey soracağım. Şimdi diyor ki ablamın erkek bir arkadaşı ona diyor ki senin gibi bir sevgilim olmasını çok isterim. Senin üzerinden sevgilinin kaç olmalı. sinirlenirsin? Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar burada aynı cam var ya camdan bir Böyle bana bakıyor düşünüyor. 8. Gülüşün çok güzel dedi Hatice ablama. Yani 5. Şey yani o gülüş sonuçta bana ait diyorsun. Çok başarılı bir kadınsın. Yani hiç. Gurur duyar mısın yani? Senin eşin sonuçta. 0 mı veriyorsun Sinirlenecek buna? bir şey değil diyor. Tamam. Aynen. 1 mi? Sana sahip olduğu için çok şanslı. Ben. Evet. Ablama Ya. diyor. Yani O zaman- çok iyi bir Ben erkek şansın. arkadaşıyım. 7. 7 mi? Sinirlenir misin buna? Birazcık. Çünkü sonuç olarak şey gibi hissettiriyor. Sen olmazsan ben olurdum. Bir sonraki soruya hazır mısın? Söyle. Annem senin gibi gelin istiyor. 5. 5 mi? Çünkü o kadar iyi olarak gördü. Gelin olarak. Ama sen çok iyimser Ya, bakıyorsun. eniştem çok Mesela iyimser. o arkadaşlar belki onu o göze bakmıyor. Mesela annelerin yüzüne iyi bakarsa o gerçekten iyi iş yapar. Bir de eniştem bunu bizim kitle kadar düşünemiyor olabilir. Yani sert tepki vermiyor diye nasıl bu kadar sakin Bir diyeceksiniz şey ama söyleyeyim mi? mantıklı Yani yetiştirilme ve düşününce- kültür farkı da var. kültür farkını geç. Ya siz büyük insanlarsınız yani eniştem kaç yaşına gelmiş. O yaşta hem sana olan güveni sonsuzdur hem de senin böyle bir insanla arkadaşlık kurmayacağını bildiği için böyle tepki veriyor bence. Yani sen devam et. Bir de bana sor bu soruları. Tamam. Enişteme bir kız diyor ki çok güzel kokuyorsun. Onun üzerinden Bak kaç? koku benim hassas noktamdır. Sen kimsin? Nasıl benim eşimi kokluyorsun aynı Bir şey zamanda? diyeceğim. Ya Ablamın bir susar mısın? Sen benim eşimi ne zaman, nerede, nasıl kokladın? Nereden biliyorsun kokusunu mesela? Senin o burnunu koklayan burnunu kırarım bir kere. Anladın mı? O burnu koklayamaz bir kere, onu koklayamaz. O onda 9 sinirlenirim. Onda 10 daha vardır, daha kötüsü vardır bence. O yüzden aslında 10 ama 9 koyuyorum. Senin yanında çok mutlu oluyorum. Yok o da olamaz, 10 ya. Bu da 10, 9, 10. ablam bayağı kıskanç çıktı. Ya yok ben bu konularda böyle olurum ama hiç böyle kıskandığım şeyler olmadı. Eğer olmuş olsaydı vereceğim tepki budur. Ama yani Fiziğin çok iyi görünüyor. Fiziğin çok Boyu, iyi postu, gibi. saçları falan. yüzeyini çok iyi görünüyor. Yani bu bir iltifat da aynı zamanda. Yani iyi niyetli düşünürsem buna çok kızmam. Ama söylediği şeye bağlı. Kız bunu hangi tonla söyledi? Ben yine 9 vereceğim ya da 10 mu? 9. Allah'tan Uyum'un hiç kız arkadaşı yok. Benim de erkek yok. O yüzden hiç böyle sıkıntılar yaşamıyoruz. Dışarıda var ya lapa lapa kar yağıyor. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Siz şeyi bilmiyorsunuz değil mi? Hayır işte okul kıyafeti giydiğin zaman var ya Luna Park'a gittiğimiz gün. O üniformayı kiraladığımız yerde gördüm. Muyum'un arkası dönüktü tabii. Sonra önüne döndü falan. Hani çok Muyum oraya bakmıyor ama kız
Muyunga abi böyle bakıyor. Görmeniz lazım. Ben bir sinirlendim orada. Triplere girdim kendi kendime. Hiç belli etmedim. Beni çağırsın. Hayır ben kendimle gidip konuşuyorum. Böyle bir kaos yaşatırdım. Aynen. Bir kaos yaşatırdım. Kore'den bir Türk Ama- geçerdi. Ama ne yaptım? Yani Muyuk görmedi. Onu sonra söylemedim. Aşkım sen gördün mü? Fark ettin mi? Üniforma kiraladığımız yer var ya. Bir tane kadın bunu kiraladığımız yerde sana bakıp gülüp gülüp duruyordu. Gördün mü onu? Bak görmemiş. Ben Çünkü de bir görmedim, an dönüp- stres falan olmaya başladı böyle bir. Böyle bir şeyler yapmaya başladı. Ben ne oldu buna? Gerçekten fark etmiştim ben. Fark ettin mi? Ben fark etmiştim. Ben kıza böyle baktım ama o zaman bizim birlikte olduğumuzu bilmiyordu. Böyle kapıda bekliyordu ya sen giymeye gitmiştin. Girip çıktı Muyuk. Hani baktı çıkıyor muyuz ne yapıyoruz falan diye. O sırada kız Muyuk gözüme kestirdi ve ben bunu hemen gördüm. Kız bir adım atmış olsaydı fena olurdu. Çok sev. Ama hiç yakınlaşmadığı için ben de bir şey demedim. Neyse. Muyuk'u kesti yani kız sonuç olarak. Böyle bir şey yaşandı. Yakışıklı falan da giyim olmamıştı o gün. Yani kendine özen de göstermiş. Hayır. Ben yanlış görmedim abi. Ben unutmam. Bir kız onu anlar enişte. Aynen. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Karda video çekelim. Şekli bozmak istemiyorum. Ablamın bastığı yerlere atacağım. Ay. Versene telefonumu. Aşkım çok güzel. Çok güzel. Gelin aşkım gel. Anneciğim. Bak kar yağıyor. Bak kar yağıyor. Arkadaşlar çok güzel kar yağıyor. Evet çok güzel yani. Gel, Kore'nin bize hadi. güzel bir vedası. Evet. Gerçekten öyle oldu. Soramız da yavaş yavaş uyanıyor. Evimizin önündeyiz. Böyle kar yağarken güzel bir fotoğraf, video çekelim istedik hatıra olarak. Hemen çekip çıkalım. Evet. Çok güzel yağıyor. Anne keşke sen de burada olsaydın. Beraber yürürdük ya. Bak sen hep istiyordun. Çocuğu üşüteceksin. Eve geçin eve. Cidden iptal mi oldu? Yok ya şaka yapıyorum. Şaka yaptım ya keşke. Evet arkadaşlar şimdi eve gitme zamanı. Eve doğru gidelim. Kar durdu bu arada. Evet çok hafifledi yani. Gidelim. Ayaklarınızı puf puf yapın. Evet istediğiniz TikTok videolarını çektik mi? Evet. Eğlendiniz mi? Evet. Onları da koyarız buraya. Evet.